Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu kasenin içine arkadaşlar esmer şeker yarım kilo, yarım kilo kadar esmer şeker, ona yakın bir miktarda da kaya tuzu var. Öğütülmüş. Kaya tuzu olmazsa deniz tuzu da olabilir. Fark etmez. Yaklaşık yarım kilo kadar şeker. 300-400 gram da tuz var içinde. Karabiber. Bu çekme karabiberi üstünde hem lezzet versin hem de güzel bir görüntü olsun diye yapabilirsiniz. Çekme karabiberiniz yoksa toz karabiber. Böyle koyuyoruz. Ve şimdi arkadaşlarım bunu bir güzel karıştırıyoruz. Ve bu kenarda duruyor. Hemen yanımıza başka bir kap alıyoruz. Diğer tarafta olan somonlarımızı içine teker teker koyacağız. Ama nasıl? Şimdi arkadaşlar bu somon fümeleme ön hazırlığı. Bu soğuk fümelemeyi diyorlar buna. Tuz, şeker ve karabiberle ön hazırlık gibi düşünün. Bunu böyle yatırıyoruz. Üstüne gene kapatıyoruz. Hemen onun üstüne bir tane daha. Gene devam. Arkadaşlar bu işlem balığın sıkılaşmasını sağlıyor. Şöyle yapalım. Balığın sıkılaşmasını sağlıyor ve sertleşiyor, suyunu bırakıyor. Bu işlemi yaparsanız fümeniz daha lezzetli oluyor. Şöyle yapalım şimdi. Bu bir nevi şey de diyebilirsiniz buna. Baharatlarla kuru dinlendirme de diyebilirsiniz. Tamamen balığın suyu çıkıyor. Kendi suyu. Ve az bir şey kalıyor. Yani sıkılaşıyor. Bu gördüğünüz büyüklük biraz daha daralıyor. Kendini çekiyor ve gevrek bir, sert bir forma giriyor. O zaman direkt fümelemeye geçebiliyorsunuz. Ne yapışma ne dağılma hiçbir şey olmuyor. 10 numara 5 yıldız oluyor. Kuru dinlendirme gibi bir şey bu da. Evet arkadaşlar, bu güzellikleri Serastreç'te kapatabilirsiniz ya da benim gibi bir poşetin içine koyup şöyle bir poşetin içine koyup bir gün dolapta dinlendireceğiz. Bir gün sonra görüşürüz arkadaşlar. Bir ayrılmayın. Somonlarımızın bir gün geçtikten sonra çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar. Hep o yabancı videolarda seyrettiğimiz gibi acaba bu da olur mu? Biz de yapabilir miyiz? Gibi söylemlere gerek yok. Görebiliyorsunuz. Hacı abiler gayet güzel oluyor. Bakın şimdi size bunu soslarken ki söylediğim mevzuyu anladınız mı? Bakın. Bak. Görüyor musun? Sertleşti. Olay bitti. Evvela şunu yıkayalım arkadaşlar. Ve hemen kurulamasına geçeriz. Evet. Şekerini, tuzunu, baharatını, karabiberi yapıştı. Bakın görüyorsunuz. Bu şöyle göstereyim hatta. Bakın karabiberin yapıştığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlarım dediğim gibi bu bir sıkılaştırma işlemi. Bir nevi ıslak dinlendirme. Yani dry age diyorlar ya o kurusu falan. Bu water age. Sulu. Tabii işin esprisi o. Bu bir ön hazırlık fümeleme için. Bunu yaparsanız etiniz daha güzel, lezzetli ve kısa sürede oluyor sanırsam. Somonlarımızı temizledik. Gayet güzel hallettik işimizi. Ve geldik
mangala dizme aşamasına. Şimdi soranlar olabilir. Neden altına metal koymuyorsun diye. Arkadaşlar artık mangalımız yeterince dibi küllendi. Artık altındakini aşağıya indirmeyecek. Şöyle yatık mı yapsaydık? Tabii az kalsın gidiyordu bak. Şöyle yapalım. Sanki sığmayacak gibi bir his var içimde. Evet. Sığdı. Hallettik. Evet. Biraz daha şöyle. Şöyle bir saat falan bir kalacak bu arkadaşlar. Hiç ellemeyeceğiz. Çevirmeyeceğiz. 1 saat sonra gelip bakacağız. Takribi yarım saat geçti. Balıklarımızın son durumunu bir görelim. Bir ters düz işlemi yapmamız lazım. Yani yer değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi derilerini neden bıraktığımı az çok anladınız. Başka bir şekil yapmış olsaydık derisi olmadığı için balık elimizde kalacaktı. En azından pişen kısımları. Görüyorsunuz bakın. Ateşe bakan kısımlar tabii ki de haliyle hızlı oluyor. O yüzden böyle bu çevirme işlemini ara ara yapmamız lazım. Gene bir kazaya mahal vermeden. Sen de gel bakayım böyle. Tamamdır. Evet, şöyle bir yarım saat daha bekleyelim. Yani 1-1,5 saatte büyük ihtimalle bitecek inşallah. Bir yere ayrılmayalım arkadaşlar. Yine bir çevirme işlemi geldi. Yarım saatte bir bakmak gerekiyor demek ki. Böyle ters düz ederek yakmadan bakın arkadaşlar nasıl güzel bir şekilde pişiyor. Pişmeye devam ediyor. Şimdi şunları birazcık şöyle sıkıştıralım. Bu pozisyon daha iyi oldu bence. Hem de bu parça biraz daha pişsin ve kızarsın. Şu anda koyduğumuzdan beri yaklaşık 1 saat falan geçti. Bir yarım saat 45 dakika daha dursun, güzelce kızarsınlar. Bu mesela oldu şu köşedeki. Ama diğerlerinin de olması gerekiyor. Yarım saat sonra görüşürüz. Şimdi bir güzelliklerin, şu balıkların bir derecelerine, bir iç sıcaklıklarına bakalım. Ne durumdalar, ne alemdeler. 25, 35, 44, yani 70 ve üstü dediğim gibi bizim için kafi. Kalın yerlerinden bakarsak daha hoş ve güzel olur. 70'in üstüne çıktı. Biraz daha durursak 75'i falan görür. Ama gerek yok. Şimdi buna bakalım. 71, 72, 73, 75'i bu da görür. Gördü zaten. Şimdi buna bakalım. Gene 71'den başladı. 73, 75. Keza bir de buna bakalım. Şöyle kalın yerine hafiften sokacağız. 69'dan başladı. 68 düşüyor. Bu 68'de kaldı. Bunu bir daha pişireceğiz. Şuna şöylece yapalım. Bu da arkada durduğu için bu da 70'i geçiyor. 73 oldu. Bir tek bu biraz derecesi düşük. Şimdi onu da öne taşıyalım ve güzelce pişmesini sağlasın. Pişim işlemi bitsin. Kurutmadan güzel güzel pişirmek istiyorsanız bir derece edinin arkadaşlarım. Çünkü balıkta, ette, tavukta, yani görsel olarak değil de tamamen bilimsel olarak çalışmak her zaman iyidir. Niye diyeceksiniz abicim? Şimdi ne kadar tutacağını bilirsin.
ne kadar pişmesini istediğini ayarlarsın. Mesela az pişmiş sevenler 60'ın altında yapar. Çok pişmiş isteyenler 70'in üstünde yapar. Yani böyle küçük ayarları kendin çok rahat yapabilirsin. Bunları pas geçmemek lazım. Bilmek lazım ve uygulamak gerekiyor. Şimdi balıklarımızın yerlerini de değiştirdiğimize göre gene bırakalım. Şöyle bir 15-20 dakika daha pişsin. Ondan sonra da tadına bakalım. Bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Geldik son parçalarımızın da derecelerine bakmaya. Hemen şöyle bir sokalım. Kendisi durdu. Şöyle bir yaklaştıralım, görün rahat rahat. 51, 57, 66, 70'in üstüne çıktı. Olay bitti. 74. Yanındaki de çok büyük bir ihtimalle öyle. 72'den başladı zaten. Daha 190 dedi. 84'müş. Kafayı yedi bir anda. Tamam arkadaşlar, daha bunlara bakmanın bir anlamı yok. Olay bitmiştir. Finito. Şimdi şunu bakın. Neden değerli bıraktığımı az çok hepiniz anladınız. Çünkü arkadaşlar rahat rahat bakın, şimdi bir de derinin öbür tarafını çevireyim. Gördünüz mü? Derinin öbür tarafı da kızardı zaten. Ama biz deriyi yiyemeyeceğiz. Buradaki olay derinin eti koruması. İçsel pişme yapması ve somonun alttan ağrı yanmaması. Eğer yanıyorsa da deri yansın. Bize ne deriden? Biz deriyi yemiyoruz zaten. Evet. Bunu da aldık. Şöyle güzelce koyalım. Kömürleri de birazdan söndüreceğim, ziyan olmasın. Evet sevgili dostlarım. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Bakalım güzelce. Şöyle bakalım hangisi çekiliyor. Bu çekiliyormuş. Şunları kenara alalım. Ya da üste alalım. Fazla yer kaplamasın. Bunlar orada dursun. Bizse bu şaheserin güzelce bir tadına bakalım. Şimdi ya görebilirsiniz değil mi? Bir daha bakayım da. Harika bir şekilde. Nasıl? Bir tadına bakalım. Buna ya abi bu ne ya? Yemin ediyorum şimdiye kadar bir balıktan hiç bu kadar zevk almamıştım. Böyle bir şey yok. Abi harika ya. Arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Gidin dilimlenmiş bir somon alın ve somonu bu tarz yapın. Süper. Bunu fırında da yapabilirsiniz ha. Hiçbir zorluğu yok. Yani illa mangalda olacak diye bir kural kaide yok. Tabii mangalda olursa o kömürün aroması vesairesi buna geçiyor. Abi harika, yemin ediyorum harika. Ben ömrü hayatımda böyle güzel lezzetli balık yemedim ya. Süper, harika. Yeter ya, aynı kelimeyi 150 kere kullandım, vallahi söylettiriyor. Şimdi arkadaşlarım şunu kenara alalım. Şöyle de bir büyütelim. Sevgili dostlarım, eğer videoyu beğendiyseniz, benim gibi siz de coşmak istiyorsanız bu şekil bunu bence deneyin. Evet abiler, geldik yine bir videonun sonuna. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve halen de abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda Instagram'a ağırlık verdik. Instagram'da da bir kitleye ulaşalım diye. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Yalnız bırakmayın orada bizi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.